Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Kırsala dönme fikrini olgunlaştırmak için ilk başlarda bazı araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar sonucunda yeni kavramlar ve akımlar olduğunu öğrendik. Bu videoda bu kavramlardan bahsetmek istiyoruz. Yine bizim fikrimiz nasıl şekillendi, kısaca ona da değinmek istiyoruz. Yaşam tarzımızı değiştirmek üzere bir yolculuğa başladık. Bunun en büyük sebeplerinden biri de kent yaşamımızı kendimizi bir türlü bulamıyorduk. Büyük şehirlerde hayatın çok hızlı akması, stresin her geçen gün artması ve bununla mücadele etmek bizi gerçekten çok yormaya başlamıştı. Biz de kendimize en iyi gelen şeye yani doğaya dönmeye karar verdik. Ve bu konuda da sadece evimizi doğa içine taşımak olarak bakmamaya çalıştık. Ters gittiğini düşündüğümüz birçok konuda da değişiklik yaparak kendimizi bulacağımızı hissediyorduk ve bu konuda adımlar atmaya başladık. Tam zamanlı doğayla iç içe kırsal bir hayat hayali kurarken ilk başlarda kendimizi çok yalnız hissediyorduk. Yani bu sadece bizim sıkıldığımız bir durum. Biz mi hayal kuruyoruz diye aklımızdan geçmiyor değildi açıkçası. Sonra araştırmalara başladıkça bizim gibi düşünen birçok insan olduğunu fark ettik. Aynı zamanda bu konularla ilgili bazı kavramlarla da karşılaştık. Bu kavramlar bizim tespitlerimizi ve düşüncelerimizi çok olgunlaştırdılar. Hatta daha da rahat ifade etmemizi sağladılar. Sizlere de bu durumlardan bahsetmek istiyoruz. Ve ilk bahsetmek istediğimiz konu tüketim karşıtlığı. Tüketim karşıtlığı söyleme geçmeden önce aşırı tüketimin ne olduğunu tanımlamakta fayda var. Aşırı tüketim, maddi doyumsuzluğu, kaynakların hızla tüketilmesini, kültürel yozlaşmayı, çevre kirliliğini ve ürün bolluğunun yarattığı kararsızlıkları sorun olarak görür. Bu sorunların bazılarını biz de hayatımızda hissediyoruz. Bu sorunların farkına varan kişilerin modern yaşamın yarattığı bu durumlara tepki göstermesine aslında tüketim karşıtlığı diyebiliriz. Ürünlerin, markaların boykot edilmesi, karşıt reklamlarla bu durumun anlatılması, çevre protestoları, freegan akımlar gibi çeşitli boyutlarda tepkiler oluşmaktadır. Tüketim karşıtlığı söylem, sürdürülebilirlik, organik üretim, permakültür, sürdürülebilirlik tüketim, çevre bilinci gibi konularla paralellik göstermektedir. Bunlar birbirleriyle ilişki halinde olduğu kesiştikleri noktalar vardır. Bu tüketim karşıtı eğilimler ürün tercihleriyle tüketimi azaltmasını hedefler. Bir başka deyişle yeni yaşam tasarımları oluşturmaya çalışır. Burada en önemli olan noktada sanırım burası, mekansal olarak şehirlerden doğaya dönmeyi teşvik eder. Aşırı tüketim bizim de rahatsız olduğumuz bir konu. Bu konuda biz de kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Hem satın alma aşamasında hem de ürünlerin tüketim aşamasında ihtiyacımız kadar olanını kullanmayı, modda edinmeye çalışıyoruz. Buna çok benzeyen ve özümsediğimiz ve size bahsetmek istediğimiz bir diğer konu ise gönüllü sade yaşam. Gönüllü sade yaşam 1970'lerden sonra ekonomik çevrelerde yaşanan kıtlık, enflasyon, durgunluk gibi değişimlerden sonra ortaya çıkmıştır. Kısacası insanın iç dünyasında zengin, dış dünyasında ise basit bir yaşamı sürdürmesini tanımlar aslında. Bu yaşam biçimi tutumlu olmaya, ekolojik konulara önem vermeye de yöneltir. Mümkün olduğunca doğal yaşamı da bunlarla beraber savunur. Siz de fark etmişsinizdir, Tiny House kavramı dünyada hızla yayılmaya başladı. Aslında bu kavramda aralarında oldukça yakın benzerlikler olduğunu söylemek mümkün. Sade ve minimal yaşamayı biz de çok seviyoruz. Ancak bunun detaylı bir felsefesinin olduğunu biz de bu yola çıktığımızda öğrendik. Gönüllü sade yaşam konusunu sizlerin de daha detaylı araştırmasını tavsiye ederiz. Bir diğer önemli kavramsal konu da sürdürülebilir üretim. Şimdi bundan bahsedelim. Sürdürülebilir üretim, yeni çiftlik modelleriyle organik tarımın katma değeri yüksek ürünler üretilmesini hedefler. Yenilenebilir enerji, doğal geri dönüşüm yani atık yönetimi, permakültür gibi yaklaşımlar ile doğal yaşama dönük konuları kapsar. Doğal ekosistemler bildiğiniz üzere çok çeşitli
istikrarlı ve esnek yapılardır. İşte doğal ekosistemlerin bu özelliğini tarımsal üretimde kullanabilmeyi, buna benzer bir üretim modelini oluşturmayı hedefler. Sürdürülebilir üretim kavramı için en bilinen yaklaşım permakültür yaklaşımıdır. Burada permakültürü birazcık daha detaylandırmakta fayda var. Permakültürün amacı bitki, hayvan ve insanın doğa içerisinde bir araya gelerek bakımı kolay, istikrarlı ve kendi kendine yeten üretim sahalarının tasarımını oluşturmaktır. Üzerinde yaşayan insan ile arazinin, gıdanın, enerjinin, barınakların ve diğer maddi manevi ihtiyaçların sürdürülebilir bir ahenk ile uyumlu olması benimsediği ana konudur. Biz de kendi ihtiyaçlarımızın çoğunu permakültür tasarım yaklaşımıyla üretmek istiyoruz. Bu tasarım anlayışına göre yaşam alanını ve tarım alanlarını tasarlamaya başladık. Bunlara benzer birçok kavram var. Bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı yaratmamak adına bazılarını detaylandırmayı da size bırakıyorum. Şimdi bahsedeceğim kavramların listesi oldukça uzun. Bu yüzden biraz yardım da alacağım. Tek tek hepsinden yine de isim olarak bahsedeceğim. Freganizm, yavaş gıda, yavaş yaşam, yenilenebilir enerji, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, ekolojik vatandaşlık, sıfır atık, kolay çöpe atmaya karşıtlık yani throwawaysm, markasız paketleme, kendin ürettiğin kadarını tüket, geri dönüşümden yapılan eşyaları kullan, sıfır teknolojik ses, ilaçsız tarım, ekolojik turizm, ata tohumunu koru, tohum takası gibi birçok kavram ve akım bulunmakta. Şimdi tabii çok kavramdan bahsettiğimiz için ben sadece aklıma gelenleri burada saymaya çalıştım. Açıklama kısmında da bu kavramların hepsini yazıyor olacağız. Siz de yorumlara bu bahsettiğimiz kavramların haricinde eklemek istedikleriniz varsa lütfen ekleyip bizimle paylaşın. Değişen yaşam şartları kavramları yeniden tanımlayarak bunlara yeni anlamlar yüklemiştir. Bu bağlamda şehir yaşamı yeniyi ve tüketimi, köy yaşamı ise eskiyi ve üretimi temsil etmektedir. Yani eski şehirlilere yeni köylü olmuş, köylülere de eski zamanlardaki gibi artık köylü değil, yarı şehirli demeye başladık aslında. Biraz da kendi düşüncelerimizin ve ana fikrimizin nasıl şekillendiğinden bahsetmek istiyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse biz şöyle bir yol izledik. Öncelikle geçmiş deneyimlerimizi ve içimizdeki doğa sevgisini merkeze koyduk. Bu anlattığımız kavramlardan bazı edindiğimiz bilgiler oldu. Bu bilgiler ışığında düşüncelerimizi olgunlaştırıp şekillendirdik. Çok uçlarda olmak yerine orta bir yol bulmayı amaçlıyoruz. O yüzden kırsalda müstakil bir yaşam alanı yaratıp hayatımızı kolaylaştıracak modern, teknolojik imkanları da kullanarak ekolojik ve estetik kaygıları olan bir tasarım yapmaya çalıştık. Özellikle kendi ürettiğimiz ürünleri tükettiğimiz, yani ürettiğimiz kadar tüketebildiğimiz ve birazcık daha teknolojiyi doğal ve ekolojik kavramlar için kullanabileceğimiz bir yapı benimsemeye çalıştık. Bununla ilgili detayları zaten sizinle paylaşıyor olacağız. Bu konuları yeri geldikçe uzun uzun yine konuşuyor olacağız zaten. En başından bakış açımızı anlamanız adına da bu paylaşımı yapmayı mantıklı bulduk. Bir sonraki videoda kırsala dönmeyi beraberce sorgulayacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Bizi takipte kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.